Yerli ATM projesi. Türkiye'de tamamı ithal olan 55 binin üzerinde ATM bulunmaktadır ve her yıl eskiyen cihazların yenilenmesi ve ATM noktalarının artırılması için 5.000-7.000 arasında yeni ATM ithal edilmektedir. Bu cihazların donanım maliyetine ek olarak yazılım ve bakım onarım faaliyetleri için yurt dışı firmalara yıllık 150 milyon dolardan fazla para aktarılmaktadır. Yerli ATM projesi bu dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla başlatılmıştır. Proje yerli bir girişim olarak yeni nesil ve yüksek teknolojiye sahip ATM ürünlerinin tasarımını, yazılım geliştirilmesini, üretimini, satışını ve satış sonrası teknik hizmetlerini sağlamayı hedeflemektedir. Amaç, yalnızca Türkiye'ye değil, dünya pazarına da hitap eden bir ürün ortaya koymaktır. 2013 yılında Endüstri ve Makine Mühendisi Özer Akçınar önderliğinde bir grup mühendis ile birlikte dünyada henüz olmayan bir ATM konseptiyle tasarım ve yazılım geliştirme faaliyetlerine başlandı. İlk geliştirilen yerli ATM 2015 yılında İşcepmatik ismiyle İş Bankası'na satılarak projede önemli bir eşik aşılmış oldu. İş Bankası bu yerli ATM'ler sayesinde yıllık 100 milyon dolar tasarruf sağlanacağını beyan ederek projenin önemini vurgulamış oldu. 2015-2016 yıllarında İş Bankası'na gerçekleştirilen satışlar sonrasında 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi sonrası o hal süresince bankalar maalesef ATM alımlarını durdurdu. 2017-2018 yıllarında kartsız ortak ATM konsepti üzerine Ar-Ge çalışmaları yapıldı. Ürün OTM ismiyle dünyada literatüre girdi ve ATM Endüstri Birliği'nde yeni nesil ATM'ye örnek olarak gösterildi. 2018 yılında Güney Kore merkezli LG Group ile başlayan görüşmeler ve yapılan ortak Ar-Ge faaliyetleri sonrasında 2019 yılı Haziran ayında LG Group'a bağlı Atek firması DCI Works'e yatırım yaparak %10 hissesine ortak oldu. Bu süreçte Ovia markası doğdu. Yapılan yılın ödüllerinde Özer Akçınar, 2018 yılının en başarılı girişimcisi ve DCI Works, 2019 yılının en başarılı ikinci startup'ı seçildi. 2019 yılında Ovia markalı ortak ATM konsepti olan yerli OTM ürünü Malezya'da ve Amerika'daki ATM Endüstri Birliği'nin etkinliklerinde tanıtıldı ve Next Gen ATM Proof of Concept sergilemeye hak kazanan ilk iki firma arasına girdi. Türkiye'de ise yapılan bankacılık endüstrisi fuarında demoyu sergileyerek bankaların ve finans kuruluşlarının dikkatini çekti. Bu farkındalık ile birlikte 2019 yılında ortak ATM konseptinin geleneksel ATM'lere uygulanması amacıyla DCI Works ve DigiPay işbirliğiyle kamu bankalarına tam ATM adı altında yazılım geliştirme çalışmaları başlatıldı. Şimdiye kadar 6.000'in aşkın ATM'ye başarıyla uygulanan ortak ATM yazılım projesi tamamlandığında 19.000 ATM'ye ulaşacaktır. 2020 yılı başında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle DCI Works tarafından geliştirilen ATM'lerin yerlilik oranını artırmak için Aselsan ile işbirliği yapılması talep edildi. Yapılan protokol ile öncelikle kamu bankalarına sunulmak üzere Aselsan markalı ATM geliştirilmeye başlandı. Aynı yıl DCI Works yerli yatırımcıların desteğiyle Ovia adıyla şirketleşti. 2020 ve 2021 yıllarında Aselsan markalı yüksek teknolojili full fonksiyonlu ATM geliştirmesi yapıldı. AS200 ismi verilen modelde standart ATM özellikleri dışında Türkiye'de ilk olan TC kimlik kartları ile işlem yapabilme, yüz tanıma ve para dezenfekte sistemi özellikleri gibi yenilikler getirildi. Ovia firması tarafından yapılan tüm bu geliştirmeler ile numuneler üretildi. 7 kamu bankasına yazılım entegrasyonları yapıldı. Testleri gerçekleştirildi. 2021 Eylül ayında Aselsan ile 7 kamu bankası arasında 10.000 adetlik ATM alımı anlaşması imzalandı. Ovia firmamız tarafından seri üretim için gerekli kalıp yatırımları dahil tüm hazırlıklar yapıldı, 35 adet ön seri üretimi de gerçekleştirildi. Fakat Aselsan ile Ovia arasındaki sözleşme aşaması etkimiz olmayan durumlardan dolayı bir türlü tamamlanamadı. 2022 yılından itibaren Aselsan kendi iç süreçlerindeki problemler sebebiyle projeyi askıya aldı ve bu durum yerli ATM projesinin ciddi şekilde yavaşlamasına neden oldu. Aradan geçen 2 yılın ardından
projeye Aselsan tarafından devam edilmeyeceği bildirimi yapılmış, Aselsan ile kamu bankaları arasındaki sözleşme de taraflarca feshedilmiştir. Aselsan'ın projeye devam etmeyeceğini açıklaması, bankalar tarafında yerli ATM projesi için ciddi bir duraksama yaratmıştır. Ancak karşılaşılan bu olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Aselsan için üretilmiş numune ATM'lerden bazıları son birkaç ay içinde çeşitli banka ve finans kuruluşlarına test ve yazılım entegrasyonu için sunulmuştur. Ayrıca Macaristan'daki Thrive Banka bir adet numune ihracatı gerçekleştirilmiş ve Papara firmasının taleplerine özel tasarlanan 5 adet ATM teslim edilmiştir. Papara için geliştirilen bu konsept ürün, yazılım geliştirme ve laboratuvar test süreçlerini başarıyla tamamlamış, geçtiğimiz ay saha testlerine başlanmıştır. Papara'nın bu projedeki hedefi 2000 adet ATM üretimidir ve bu doğrultuda ek 10 adet numune daha üretime alınmıştır. Bunların yanı sıra Sanayi Bakanlığı'nın Hamle Stratejik Ürün Yatırım Teşviki desteğiyle Ovia firmamız İstanbul Kocaeli bölgesinde bir yerli ATM fabrikası kurma çalışmaları için maksimum ve üst limitsiz destek almaya hak kazanmıştır. Bu teşvik, milli teknoloji üretiminde önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye'nin ATM sektöründeki ithalata bağımlılığı, yerli projelerin desteklenmesiyle son bulabilir. Yerli ATM projesi, ülkemize yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler kazandırmayı hedefleyen stratejik bir girişimdir. Dünya genelinde ATM sektörüne hakim olan sadece birkaç ülke, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Kore, Çin ve sınırlı sayıda firma bulunmaktadır. Bu nedenle yerli ATM projesinin başarısı yalnızca ülkemize ekonomik katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda milli teknolojinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracaktır. Bugüne kadar elde ettiğimiz teknik başarılar yerli bir alternatifin mümkün olduğunu göstermektedir. Ancak ithal ürünlerin baskın olduğu bu sektörde yer almak için daha fazla desteğe ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Yerli ATM projesinin başarısı, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ve milli teknoloji hedefleri için kritik öneme sahiptir. Lütfen bu projeye destek vererek Türkiye'ye yerli ve yüksek teknolojili bir ürün kazandırma yolunda bize katkıda bulunun. Birlikte güçlü bir Türkiye inşa edelim. Teşekkürler.